Selamlar sevgili dostlar, ben Barış Demirel. Bu videoda gördüğünüz gibi önümde bir sürü kablo var. Yani videonun konusu gayet belli, kablolar. Şimdi fark ettim ki genelde insanlar kabloları karıştırdığı için birçok ses cihazını birbirine bağlayamıyorlar. Yani ben bunu çok kez duydum. Abi işte bende bir cihaz var, bunu buna bağlayamıyorum. Yani sizin ses veren bir cihazı ses alan bir cihaza bağlayamamak için elinizde doğru kablo olmaması gerekiyor. Şimdi size bugün biraz ses kablolarından bahsedeceğim. En çok kullandığımız 6 tane kablodan bahsedeceğim. Bu 6 kablo aslında müzik prodüksiyonuyla uğraşanlar olsun, ev sinema sistemi kuranlar olsun, hi-fi sistem kullananlar olsun veya bunların dışında da normal günlük rutinde sesle alakalı hoparlörler, cihazlar kullanıyorsanız o zaman zaten bu anlattığım kablolardan illaki bir tanesine ihtiyacınız olacaktır. Bu videoyu da neden çekme gereği duydum? Çünkü öğrencilerim ve çevremdeki insanlar sürekli bana kablo soruyorlar. Abi bu kabloyu mu alacağım? Şu kabloyu mu alacağım? Bendeki hoparlör bu diyor. Arkasının fotoğrafını çekiyor. Sonra kendi cihazının fotoğrafını çekiyor. Hani hangi kabloyu alacağını bilmiyor insanlar. O yüzden dedim ki bu konuya bir açıklık getirelim. Bir tane video hazırlayalım. Herkes o videoyu izleyip istediği kabloyu alabilsin. İlk olarak başlamak istediğim kablo XLR kablo. XLR kablo dediğimiz kablo aslında mikrofon kablosu arkadaşlar. Mikrofon kablosunu birçok yerde kullanabiliriz. Yani örneğin sahnede bir mikrofon bağlamak için de kullanabiliriz veya ses kartında hoparlöre bağlamak için bu kabloyu kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi bu kablonun iki ucu da birbirinden farklı. Yani bir ucunda 3 tane giriş var, diğer ucunda 3 tane pin çıkış var. Şimdi bunları şöyle ayırabiliyoruz. 3 girişin yani 3 tane deliğin olduğu uç dişi. Diğer taraf erkek diye geçiyor. Yani XLR bir kablo alacaksanız bir tarafı dişi, diğer tarafı erkek olacaktır. XLR kablo müzik yapanların en sık kullandığı kablolardan bir tanesi. Çünkü dediğim gibi buna mikrofon da bağlayabiliyorum veya ses kartından hoparlöre de bağlayabiliyorum veya iyi bir DJ setup'ım varsa iyi bir DJ setup'ını da bununla miksere bağlayabilirim. Şimdi XLR kablonun ne olduğunu anlamak istiyorsanız önce girişleri de tanıyor olmanız gerekiyor. Aslında anlattığım kabloların 4 temel girişe ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi XLR kablo girişi. XLR kablo girişi aynı dişi tarafa benziyor. Yani dişi taraf gibi 3 tane pinin gireceği bir alan var. Ve XLR kabloları bu girişlere takabiliyoruz. Bunlar dışında bir de line jack yani gitar jack'ı dediğimiz kablolar var. Onlar da hemen burada gösterdiğim gibi şöyle çivi jack diye geçiyor arkadaşlar veya TRS kablo diye geçer bunlar. Bu kabloları her yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz bir keyboard'a takarak ses kartına direkt olarak sinyali gönderebilirsiniz veya sahnedeyseniz miksere aynı şekilde gitarı, keyboard'u veya başka enstrümanları bu kabloyla takabilirsiniz. Bunlar dışında bazı ses kartlarının arkasında output kısmı line çıkıştır. O yüzden o çıkışlarda da bu line jack'ı kullanabilirsiniz. Yani ses kartınızdan hoparlörlere de bu kabloyla aktarım yapabilirsiniz. Az önceki XLR kablo gibi. Ama XLR kablo tabii ki bunlara göre daha balanslı bir kablodur. Yani elektrik aktarımı daha balanslıdır. O yüzden daha uzun bir XLR kablonun bu kablolara göre veri kaybı daha az olur. Sahnede en çok kullanılan kablo olmasının sebebi de budur XLR kablonun. Şimdi gelelim bu nasıl bir girişe takılıyor. Hemen onu da görselde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir çivi jack'ın girebileceği kadar alan var. Bir de bunlar dışında combo girişler var. Şimdi combo giriş ne demek? Bazı ses kartlarının üstünde bunu görürsünüz veya bazı mikserlerin üstünde bunu görürsünüz. Yeni bazı DJ setuplarında da ben bunu görmeye başladım. Combo giriş artık birçok cihazın üzerinde var. Şimdi biz bu girişe neden combo giriş diyoruz? Önce ona bakalım. Combo giriş bu resimde gördüğünüz gibi bir giriş tipidir. Combo giriş XLR ve line girişin birleşimidir. Yani iki tane girişi birleştirip tek bir giriş haline getirmişler. İsterseniz XLR kabloyla bağlayın, isterseniz line jack'la bağlayın. Yani giriş tek bir tane, iki tane konnektöre de
uyum sağlayabiliyor. Bunlar dışında en çok kullandığımız kablolardan bir tanesi RCA kablo. Şimdi arkadaşlar başlangıç seviyesindeki birçok ses kartı RCA çıkışa sahiptir. Veya başlangıç seviyesindeki birçok DJ setup'ı da RCA çıkışa sahiptir. Bu kabloyu aslında siz çok iyi hatırlarsınız. Eskiden televizyonlarınızın arkasında kırmızı, beyaz ve bir tane de sarı giriş olurdu. Bu RCA girişiydi. Kırmızı ve beyaz olanları ses aktarıyordu. Sarı olanı da görüntü aktarıyordu. Şimdi biz ses aktarımında böyle bir kablo kullanacağımız için bizde tabii ki sarı bir kablo yok. Bizde kırmızı ve beyaz giriş var. RCA kablo girişi bu resimde gördüğünüz gibi bir giriş. Yani sizin cihazınızın üstünde böyle bir giriş veya çıkış varsa o zaman RCA kablo kullanmanız gerekir. Bu kablolar tabii ki XLR ve Line Jack'a göre çok verimsiz kablolar. Yani mesafesi uzadıkça veri kaybı çok artmaya başlıyor. Ayrıca bu kablolar unbalans yani balanssız kablolardır. XLR gibi balanslı bir sinyal taşımazlar. Dip gürültüsü yapma olasılığı çok yüksektir. O yüzden RCA kabloları çok profesyonel cihazlarda kullanmayız. Girişlerimizi bir tekrarlayacak olursak ne dedik? Bir XLR girişimiz var dedik. Bir line girişimiz var dedik ve son olarak RCA kabloyu anlattık. Yani bu kablolardan bir tanesini kullanmak istiyorsanız bu girişlerden birine sahip olmanız gerekiyor. Diğer bir girişimiz combo girişti. Bu combo girişi görürseniz o zaman dediğim gibi Line Jack veya XLR kablo kullanabilirsiniz. Bir diğer kablomuz da AUX kablosu. O kabloda böyle bir kablo. Şimdi bu girişi herkes tanır. Bu giriş ne girişi? Kulaklık girişi. Kulaklık girişi dediğimiz kablo 3,5 mm TRS kablodur arkadaşlar. Yani bir yerden bu kabloyu almak istiyorsanız Google'a gireceksiniz. 3,5 mm TRS kablo yazarsanız direkt önünüze bu kablo çıkar. Telefonunuzu bir ses sistemine bağlarken veya bir soundbar'a bağlarken bu kabloyu kullanabilirsiniz. En sık kullanılan kablolardan bir tanesidir. Gerçi artık Apple telefonların üzerinde bir kulaklık girişi yok. Fakat onları da bir aparat yardımıyla 3,5 mm'lik bir girişe çevirebiliyoruz. Ve bunlar dışında artık diğer kablolarımız convert kablolar, yani değişen. İki ucu birbirinden farklı kablolar. Yani bir ucu RCA, diğer ucu XLR. Bir ucu RCA, diğer ucu Line Jack. Bir ucu Line Jack, diğer ucu XLR gibi farklı kablolar var. Bu kablolar farklı giriş çıkışlardaki cihazları birbirine bağlamayı sağlıyor. Örneğin bu elimdeki kablo bir tarafı RCA, diğer tarafı 3,5 mm'lik jack. Yani iki farklı cihazı birbirine bağlamak istiyorsam bu kabloyu kullanabilirim. Örneğin bir DJ setup'ım var ve DJ setup'ın arkasındaki girişler RCA girişi. Ve elimde bir tane de soundbar var ve onun AUX girişi de 3,5 mm'lik bir jack girişi. Ne yapacağım? Elimde böyle bir kablo olursa o zaman götüreceğim. DJ setup'ına RCA tarafını takacağım. Soundbar tarafına da 3,5 mm'lik jack tarafını takacağım. Yani arkadaşlar ses alan bir cihazla ses veren bir cihazı birbirine bağlamak istiyorsanız doğru kabloları seçmek zorundasınız. Örneğin bir mekandasınız, kocaman bir mikser var önünüzde. Bunu telefona bağlamak istiyorsanız ne yapacaksınız? Bakın burada iki tane ucu çivi jack, diğer ucu az önce bahsettiğim gibi 3,5 mm'lik TRS. Az önceki kablonun bir farklısı. Yani orada iki ucu RCA'ydı. Burada iki ucu TRS, diğer ucu 3,5 mm TRS. Yani burada iki tane mono jack var. Burada bir stereo TRS uç var. Ne yapıyorsunuz? Götürüyorsunuz birini birinci kanala, diğerini ikinci kanala takıyorsunuz. Bunu da götürüp telefona takıyorsunuz. Telefondan veya bilgisayara takıyorsunuz. Bilgisayardan sesi miksere, oradan da hoparlörlere dağıtabiliyorsunuz. Bunun gibi farklı uçları olan kablolar var. Yani siz girişinizin ve çıkışınızın ne olduğunu bilirseniz kablo seçmeniz çok kolay. Mesela girin Google'a TRS/coin XLR yazın. Bir ucu TRS, bir ucu XLR bir kablo bulursunuz. Kablolarla alakalı zaten Udemy'deki eğitimimde bir bölüm vardı ama YouTube'da böyle bir bölüm çekmemiştim. Biliyorsunuz Udemy'deki videolarla YouTube'daki videolar aynı olamıyor. O yüzden burası için ayrı bir video çektim.
O eğitimi de incelemek isterseniz aşağıya linkini bırakıyorum. Takipçilere özel zaten %30 indirimli her zaman bir linkim var. Ve o linkten eğitimi satın alabilirsiniz. Eğer link aktif değilse bana ulaşabilirsiniz. Ben size o linki tekrardan sağlarım. Umarım aydınlatıcı bir video olmuştur. Başka merak ettiğiniz kablolar olursa onları da aşağıya yorum olarak yazın. Ben elimden geldiğince zaten yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Diğer videolarda da bakarsanız bütün yorumların altına cevap yazıyorum. Aralarda kaçırdığım olabilir çünkü çok fazla soru geliyor. Bir yandan Instagram'dan bir yandan YouTube'dan sorular geliyor ve hepsini yakalayamayabiliyorum. Burada göremediğiniz, merak ettiğiniz başka kablolar varsa hemen aşağıya yorum olarak bana sorabilirsiniz. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.